Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çantanın yapılışını paylaşacağım. Gayet güzel bir çanta oldu. Çok küçük değil, orta boyutta bir çanta oldu bence. Bu anlamda ben çok beğendim. Sadece astarlama kısmı ve ipin örmesi birazcık zorluyor. Onun dışında herhangi bir zorluğu yok. Ayrıntılı bir şekilde videonun içerisinde bahsediyor olacağım. Bir yumak ipim vardı. Bir yumağımdan hala elimde kaldı. Bir yumak almanız yeterli olacak. Birebir aynı ölçülerde çalışıyorsanız. 3,5 numara tığ kullandım. Örmenizi çok zorluyorsa 4 numara tığ kullanarak da örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayarak Instagram'da beni takip edebilir, yaptıklarınızı etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için rafya ip kullanacağım ve 3,5 numara tığ kullanarak örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Modelde rafya ip kullanılmıştı. Renk tonu birazcık farklı geldi. İnternetten aldığım için. Daha böyle sarı bir tonlarda tercih ederseniz birebir aynısını çalışmış olacaksınız. 250 gram ipim. Videonun sonunda ne kadar kullandığımdan bahsediyor olacağım. Şimdi beraber bir başlangıç yapalım. Çantamız iki parça halinde oluşuyor. Modeli incelediğimde yanda dikiş izleri gözüküyordu. Birebir orijinalini görmedim. Sadece fotoğrafta ve bana yollamış olduğunuz orijinal fotoğrafı inceleyerek bir model çıkarttım elimden geldiğince. Benzetmeye çalıştım. İki parça halinde yapacağız. Başlangıçta 26 zincir çekiyoruz ve 6 sıra modelimizi oluşturacağız. Taban kısmını incelediğimizde farklı bir model kullanılmıştı. Devamı da sık iğnelerden oluşuyor. Ve arttırmalar yaptığımız için şu şekilde bir oval görüntü elde ediyoruz. Devamında da yine eksiltmeler yaparak çantamızı tamamlıyor olacağız. Benimki bir tık geniş oldu gibi sanki. O yüzden daha küçük bir çanta yapmak isterseniz buradaki zincir sayınızda oynama yapabilirsiniz. Şimdi beraber taban kısmından bir başlangıç yapalım. Şöyle parçamı kenara aldım. İpin yapısı gereği birazcık kopmalar yapabiliyor. Eğer örme işlemi yaparken çok zorlanıyorsanız 4 milim tığ da kullanabilirsiniz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir kez döndürüp bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Toplamda 26 adet zincire ulaşana kadar devam ediyorum. 26 tane zincirimizi çektikten sonra 26. zinciri parmağımla tutuyorum. 1 2 tane daha zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 26. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tığımda baktığımızda 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bir tane yarım trabzanımı yapıyorum. 2 zincirle beraber 2 tane yarım trabzan yapmış oluyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir zincir atladım. İkinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek yarım trabzanımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı zincirin içerisine döndüm. Tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım. Zincirin içerisine 2 tane yarım trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım. Aynı zincirin içerisine dönüp bir kez daha yarım trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldiğimde sondaki zincirime herhangi bir batma işlemi yapmıyorum. Sondan bir önceki zincirimize 2 tane yarım trabzanımı yaparak sıramı tamamlamış oluyorum. Ve modeli saydığımızda burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 tane modelimizi yapmış olduk. Şimdi buradan bir üst sıranın başlangıcını yapacağız. Örgümün arka kısmına dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum başlangıç için. Buradan itibaren arttırmalara başlayacağız. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım ve buradaki zincirimle beraber 2 tane yarım trabzan yapmış olduk.
Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burası bizim başlangıç noktamız ve birinci arttırmamı yaptım. Devamında modeli incelediğimde şu şekilde yapılmış. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi buradaki boşluğa değil, altta bir zincir atladığım boşluğun içerisine batma işlemi yapacağım. Zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir alt sırada atlamış olduğum zincirin içerisinden ipimi biraz uzattım. Bir tane yarım trabzan, tekrardan aynı zincirin içerisine dönüp ipimi uzatıyorum. Bir tane daha yarım trabzan yaparak 2 tane yarım trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki boşluğa değil, bir alt sıradaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi uzatıp bir tane yarım trabzan yaptım. Tekrardan aynı boşluğun içerisine dönüp bir tane daha yarım trabzan yaparak 2 tane yarım trabzanımı yapmış oldum. Bir kez daha yapalım beraber. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa değil, bir alt sırada atlamış olduğum zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi uzattım. Yarım trabzan. Bir kez daha aynı boşluğa döndüm. Yarım trabzanımı yaparak 2 tane yarım trabzana ulaşmış oldum. Şimdi son boşluğuma kadar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi son boşluğuma da 2 tane yarım trabzanımı yaptım. Sağ kısımda başlangıçta arttırmamızı yaptığımız gibi sol kısımda da son noktada arttırmamızı yapıyor olmamız gerekiyor. Son boşluğuma 2 tane yarım trabzanımı yaptıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Burası bizim 2 zincir çekerek başlangıç yaptığımız nokta. Şöyle zincirin içerisinden, ikinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Sonda bakın ipimi çektim. Bir tane yarım trabzan, tekrardan aynı boşluğa döndüm zincirin içerisine. 2 tane yarım trabzan yaparak burada arttırmamızı yapmış olduk bu şekilde. Şimdi sonda zincirin içerisinden tığınızı geçirirken biraz dikkat etmemiz gerekiyor. İpin yapısı gereği kopmalar olabiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde ilerlemeliyiz. Bakın 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum başlangıç için. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek yarım trabzanımı yapıyorum. Şimdi beraber 3. sıramızın başlangıcını yapmış olduk ve bu şekilde ilk arttırmamızı da yapmış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yine bir alt sıraya batma işlemi yapacağız. Boşluğun altında baktığımızda yarım trabzanın tepesi var. Direkt bu noktadan bakın tığımı geçiriyorum. Alt noktadan yani ipimi çektim. Yarım trabzan yapıyorum bir tane. Tekrardan aynı boşluğun içerisine döndüm. İpimi uzatıp yarım trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki boşluğa değil, bir alttaki 2 tane yapmış olduğum trabzanın ortasından, tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi uzatıp bir tane yarım trabzan. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane yarım trabzan yaparak 2 tane yarım trabzan yapmış oldum. Bu şekilde hep bir alt sıranın tepe noktasına batıyor olacağız. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi son boşluğuma 2 tane yarım trabzanımı yaptım sıra sonunda. Sıra sonu son boşluğa yaptık diye dönüşümüzü sağlamıyoruz. Bu noktada arttırmayı unutmuyoruz. Aynı başlangıç noktamızda yapmış olduğumuz gibi. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Sondaki zincirin tepesinden, en üstteki zincirimizin tepesinden tığımızı geçiriyoruz. İpimi çektim. Bir tane yarım trabzan, aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha yarım trabzan yaparak 2 tane yarım trabzanımı yapmış oldum. 3. sıramın sonunda. Daha sonrasında örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Ve tek seferde çekerek yarım trabzanımı yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane yarım trabzan yapmış oluyoruz ve bu şekilde sıra başında birinci arttırmamızı yapmış olduk. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın buradaki zincirin içerisine değil, şu şekilde elinizde düzeltme yaparsanız göreceksiniz. Bir alttaki
boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım. Aynı noktaya dönüyorum. İpimi uzatıp yarım trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir alttaki noktadan 2 tane trabzan yapmış olduğum noktadan tığımı geçiriyorum. Bir tane yarım trabzan. Tekrardan aynı boşluğa dönerek bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz ve sıra sonunda son zincirin tepesine de 2 tane yarım trabzan yaparak arttırmamı yapıyorum. Sonrasında yine 3 zincir çekerek dönüşümü sağlıyorum. Bu hep bu şekilde devam edecek. Şu anda biz 4. sıramızdayız. 5-6 sıra boyunca devam edip geliyorum. Şimdi 6. sıramız sonuna kadar devam ettim ve saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane modelimiz var. Bundan sonra sık iğneler yaparak ilerleyeceğiz. Örgümün diğer kısmını dönüyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki yarım trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğun içerisine bir tane sık iğne ve yanda 2 tane yarım trabzan yapmıştım. Birinci trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Yandaki trabzanın tepesine geldim. 2 tane sık iğnemi yaptım. Boşluğun içerisine geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki 2 tane yapmış olduğum trabzanın tepesine bir tane yaptım. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Yarım trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne ve zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Sondaki zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya batma işlemi yapmayı unutmuyorum. Örgümün diğer kısmına döndüm. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldiğimde sondaki sık iğnemin tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne ve burada zincir çekerek dönüş sağladığım noktada zincirimin tepesinden tığımı geçirip bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde tekrar söylüyorum, sondaki zincire batma işlemi yapmayı mutlaka unutmayın. Arttırmaya devam etmiş oluyoruz ve bu şekilde ovalimsi görüntüyü oluşturacağız. Şimdi 2 sıra sık iğne gittik. Toplamda 6 sıra oluncaya kadar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi 6. sıramın sonuna kadar geldim. Son boşluğuma bir tane sık iğne ve sonda zincir çekerek dönüş sağladığım noktadaki zincirin içerisinden de tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi niye 6. sıraya kadar devam ettik? Bu şekilde 6. sıradan sonra ne yapacağız? 6. sıraya kadar hem sondaki zincire hem de sondaki boşluğumuza sık iğne yaparak aslında arttırmalar yaptık. Bakın bu şekilde ovalimsi bir görüntü elde etmek için bu şekilde devam ettik. 6. sıramızdan sonra sondaki batma işlemimizi yapmayacağız. O yüzden 7. sıramızı beraber başlayalım istedim. 6 sıradan sonra toplamda 8 sıra daha gideceğiz. Ama herhangi bir arttırma yapmadan bu kenar kısmını dümdüz ilerletiyor olacağız. Bunun için nasıl yapıyoruz? Şimdi örgümün diğer kısmına döndüm. 7. sıramın başlangıcını yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Farklı olan nokta sondaki boşluğumuz. O yüzden sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Sıra sonuna kadar geldim. Normalde bir alt sırada ne yapıyorduk? Hem buradaki boşluğuma hem de zincirin içerisine sık iğne yapıyordum. Yani 2 tane sık iğne yapmam gerekiyordu. Ama bu sıradan sonra biz sonda sadece 1 tane sık iğne yapacağız. Onu da şu şekilde buradaki boşluğuma değil de direkt sondaki zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Tekrardan bu noktayı göstermek istiyorum. Bakın sondaki boşluğumun içerisine değil, 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktada zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece kenar kısımları dümdüz ilerliyor olacak. Şimdi örgümün diğer kısmına dönüyorum. 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yapacağım. Sıra sonundaki boşluğuma değil, yine zincirin içerisine sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde az önce de söylediğim gibi toplamda 8 sıra devam edip geliyorum. Şimdi toplamda başlangıç kısmından itibaren, yani sık iğne başlangıç kısmından itibaren saydığımızda 15 sıra boyunca giderek tamamlamış olduk. Buradan askı kısımlarını ilerleteceğiz. Şöyle eksiltme yaparak devam ediyor olacağız. Ama sizlere buradaki ölçümü paylaşmak istiyorum. Bu askı kısmına kadar olan ölçümü. Yaklaşık 17 santim uzunluğunda tamamlamış olduk. Genişliğimiz ise bakın buradan itibaren ölçtüğümde 42 santim genişliğinde, taban kısmı ise 22,5 santim genişliğinde başlangıç taban ölçümüz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son zincirim içerisinden tığımı geçiriyorum ve sık iğnemi yaparak sıramı tamamlamış oldum. Az önce de söylediğim gibi artık kol kısmını yapacağız. Şu an örgümün düz kısmındayım. Arkasını döndüğümde ters kısmında olacağım. Ve ters kısmında olduğum için bakın bu iç kısımlarda eksiltme yaparak ilerliyoruz. Şimdi örgümün diğer kısmını döndüm. 2 tane zincir çektim. Öncelikle sağ kolda ve sol kolda olmak üzere ne kadar sık iğnemiz kalıyor ve ortada ne kadar kalıyor, bunu ayarlamamız gerekiyor. Ben şu şekilde bir ayarlama yaptım. Tamamıyla göz kararı bir ayarlama yaptım. Buradaki sayılarda değişiklik yapabilirsiniz. 19 tane sağ tarafta sık iğnem var. 19 tane sol tarafta ve ortada kalan sık iğnem benim şu anda 21 var. Dediğim gibi sayılarda farklılık olabilir. Ortada kalan 21 tane sık iğnem var. Şimdi sağ kolu öncelikle ipimiz burada olduğu için buradan devam ederek başlangıç yapacağız. Daha sonrasında sol kol başlangıcı yapacağız. Bu kısım boşlukta kalacak. Şunu söylemek istiyorum. Örgümün ters kısmındayım şu anda. Ters kısmında olduğum için bu kısımdan, yani şu iç kısımdan eksiltmeler yapacağım. Aynı şekilde diğer tarafta da eksiltmeler yapıyoruz ama sadece dibindeki boşluğa batma işlemi yapmıyorum. Diğer türlü burada eksiltme yaparak ilerliyor olacağız. Şimdi ne demek istediğimi göstereceğim sizlere. 2 tane zincirimi çekmiştim. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum, bir sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilmek belirleyici öncesinde 2 tane boşluğum kalana kadar devam ediyorum. Şimdi ilmek belirleyici öncesinde bakın 2 tane boşluğum kaldı. Birinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Bu şekilde bıraktım. Buradaki ilmek belirleyicimi çıkartıyorum artık. Bu boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Buradaki sık iğnemle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Burada bir tane eksiltmemi bu şekilde başlangıçta yapmış oldum. Şimdi örgümün diğer kısmına dönüyorum. Burası ters kısmı oluyor. 2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonundaki son boşluğuma değil de zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım ve burada bakın saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane sık iğneye ulaşmış olduk sıra sonunda. Örgümün diğer kısmına dönüyorum.
2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Yine sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonu saydığımda 2 tane boşluğum ve zincir çekerek dönüş sağladığım nokta kaldı. Birinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Şimdi buradaki boşluktan tığımızı geçiriyoruz. İpimi çektim. Hepsini beraber çekerek eksiltmemi yapıyorum. Örgümün diğer kısmına döndüm. 2 tane zincir çektim. Birinci boşluğa değil ikinci boşluğa, yani hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son boşluğuma değil zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum ve sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Ve saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yaptım bir tane. Devamında yine sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 2 tane boşluğum kaldı. Birinci boşluktan tığımı geçirip ipimi çekiyorum. Yandaki boşluktan ipimi çektim. İkisini beraber çekerek eksiltmemi yapıyorum. Daha sonrasında örgümün arka kısmına döndüm. 2, 4, 5, 6. sıramın başlangıcını yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar bir tane sık iğne yapıyorum. Örgümün arka kısmına döndüm. 2 tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda bir tane boşluğum ve zincir çekerek sıramı tamamladığım nokta var. Zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Ve sıra sonunda saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Şimdi buradaki eksiltmemiz yeterli. Birkaç sıra boyunca herhangi bir eksiltme yapmadan 11 tane sık iğneyi devam ettireceğiz. Daha sonrasında yine eksiltme yapacağız. Burada saydığımda şu anda 2, 4, 6 sıra boyunca eksiltme yaparak 11 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Örgümün ön kısmındayım. Eksiltme yapmadan nasıl devam edeceğiz? 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa normalde batma işlemi yapmıyordum. Ama şu an eksiltme yapmayacağım için hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda bir tane boşluğum ve sondaki zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var. Zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım ve sıra sonunda saydığımda zincirle beraber 11 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Örgümün diğer kısmını dönüyorum. 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğinde boşluğa değil de zincirin içerisinden tığımı geçirerek sık iğnemi yapıyorum ve saydığımızda 11 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Bakın normalde eksiltme yaparak ilerlediğimizde bu şekilde eğik gidiyordu. Şu an dümdüz bir görüntü elde etmiş olduk. 2 sıra boyunca herhangi bir eksiltme yapmadan devam ettik. Dediğim gibi birkaç sıra boyunca herhangi bir eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Şimdi 8 sıra boyunca 11 ilmekle devam ettim. 11 sık iğne ile devam ettim. 9. sıramızda yine bir eksiltme yapacağız. Hep 11 sık iğne ile devam etmiştik. 2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Bu sıramızda eksiltme yapacağız. Şimdi ilerliyorum sıra sonuna kadar.
Sıra sonunda bir tane boşluğum ve sonda zincir çekerek yapmış olduğum boşluğum var. Birinci boşluktan tığımı geçirdim, ipimi uzatıyorum ve burada zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. 2 ilmeğim var. İkisini beraber çekerek eksiltmemi yaptım ve saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğe ulaşmış olduk. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa batarak bir tane sık iğne, yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda boşluğa değil zincir çekerek dönüş sağladığım noktadaki zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaptım. Sıra sonunda saydığımda 2, 4, 6, 8 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. Şimdi bir üst sıranın başlangıcını yapıyoruz. 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki boşluğuma değil de zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım ve saydığımda 3, 6, 7 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Bu şekilde son eksiltmemiz yapılmış oldu. Örgümün diğer kısmını dönüyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 7 tane sık iğneye ulaştıktan sonra herhangi bir eksiltme yapmadan 7 tane sık iğne ile belli bir süre boyunca devam ediyoruz. Şimdi 11 sıra boyunca 7 tane sık iğne ile devam ettim. Son 3 sıramız kaldı. 1, 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. İpimi uzatıyorum. İkisini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 1, yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Sonda boşluğuma değil zincirin içerisinden tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Ve saydığımda 2, 4, 5 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Örgümün diğer kısmına döndüm. 1, 2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa değil zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Ve sıra sonunda 4 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Şimdi 4 tane sık iğneye ulaştığımızda sıramızı tamamlamış oluyoruz. Üzerine isterseniz bir sıra daha gidebilirsiniz. 2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki zincirin içerisine geldim. Bir tane sık iğne yaparak 4 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Bir tane zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Şimdi birazcık karışık gelebilir ama sayılarımı bu şekilde belirledim. Ve ayrıntılı bir şekilde her sırada dönerek göstermek istedim. Yine de aklınız karışırsa yorum kısmında bana sorabilirsiniz veya videoyu duraklatarak ilerlerseniz daha iyi sonuçlar da elde edebilirsiniz. Toplamda kaç sıra boyunca yaptık kol kısmını? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 sıra boyunca giderek tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi diğer tarafa. Örgümüzün ön kısmındayım. Ön kısmından bir başlangıç yapacağım. Şunu söylemek istiyorum. Yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Sadece birinci sırada başlangıcımızı göstermek istiyorum. Hemen burada zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilmek belirleyici öncesinde 2 tane boşluğumuz kalana kadar sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Şimdi ilmek belirleyici ile beraber sonda 2 tane boşluğum kaldı. Şuradan ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Birinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi uzattım. Yandaki boşluktan da tığımı geçip ipimi uzatıyorum. İkisini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Yine bakın iç kısımda eksiltme yapmış oluyoruz. Daha sonrasında örgümün arka kısmına döndüm. 1,
2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Şimdi buradan sonrasında diğer tarafta ne yaptıysak aynı işlemi yaparak ilerleyeceğim. Dediğim gibi sadece başlangıcı göstermek istedim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip geliyorum. Şimdi iki parçamı da aynı şekilde tamamladım, geldim. Size bahsettiğim gibi dikme işlemini yapacağız. Dikme işlemini ters kısmından yapıyoruz. Daha sonrasında ön kısmını döndüreceğiz. Bu şekilde parçalarınızı birleştirmeden mutlaka astarınızı kesmeniz gerekiyor. Astarsız yapacaksanız kesmenize gerek yok. Ama ben direkt kumaşın üzerine koyarak bakın şu şekilde astarımın kalıbını oluşturdum. Daha sonrasında elle dikerek sabitleme yapacağım. Direkt kumaşın üzerine koydum, çizip kesmesini yaptım ve ağız kısmına da fermuarını diktim. Daha sonra dediğim gibi iç kısmını yerleştirip sabitliyor olacağım. Siz de astarlama yapacaksanız bu noktada mutlaka kesmeniz gerekiyor. Şimdi ters kısmındayız. Üstten birleştirerek ilerleyeceğim. Şimdi bir bütün halinde dikerek ilerlemek istiyorum. O yüzden şu son eksiltme yaptığım noktadan dikerek ilerliyor olacağım. Şu üst kısmından, boşluktan iğnemi geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da iğnemi geçirdim. Yine aynı ip ile dikme işlemini gerçekleştiriyor olacağım. Bu noktada iğnenizi geçirebildiğiniz her noktadan düz bir şekilde dikeceğiz. Daha sonrasında örgümüzün ön kısmını çevireceğiz. Şimdi ben burada başlangıç yaptım. Devamında şöyle taban kısmında ve buradaki kenar kısmına kadar dikme işlemini gerçekleştirip geliyorum. Şimdi hatırlarsanız buradaki kenar kısmından başlamıştık. Taban kısmı ve üst kenar kısmına kadar geldim. Şimdi bu noktada biraz devam edeceğiz. Hani bu son arttırma yaptığımız, son eksiltme yaptığımız noktadan sonra 11 tane sık iğne ilerlemiştik ya. Oradaki son eksiltmeme kadar, yani şu şeklimin sonuna kadar dikmeye devam edeceğim. Daha sonrasında aynı şekilde diğer tarafta da bir kısmını diktikten sonra ön kısmını çevireceğiz ve astarlamasını yapacağız. Şimdi bu noktadan dikmeye devam ediyorum bakın. Dediğim gibi şuradaki son azaltmamı yaptığım noktaya kadar. Şimdi bakın son noktama kadar dikmeyi tamamladım. Altta sayı vermem gerekirse 2, 4, 6, 8 tane bakın 8 sıra boyunca bırakmış oldum. Devamını 8. sırama kadar da dikme işlemimi gerçekleştirdim. Burada düğümlüyorum. Karşı tarafta da aynı şekilde yapacağımızı söylemiştim. Şimdi beraber oradan da bir başlangıç yapalım. İpimi düğümledikten sonra şöyle kesiyorum. Şimdi ben bu kol kısmını iç kısımdan dikerek sabitleme yaptım ama çevirirken çok zorlandım. O yüzden şimdi buradakini dıştan dikme yapacağım. Arada fark olacağını düşünmüyorum. Siz başlangıçta dıştan dikerek yaparsanız daha kolay ilerleyebileceksiniz. Yani örgümüzün ön kısmını çeviriyoruz ve ön kısmından bir dikme işlemi yapıyoruz. Tekrardan şöyle elime ipimi alıyorum. Bu üst kısımdan itibaren birinci boşluktan iğnemi geçirerek başlangıcımı yapıyorum. Ve burada karşılıklı boşluklardan iğnemi geçirerek dikiyorum. Sonda 8 sıra boyunca kalana kadar devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi bu kolu da tamamladım, geldim. Bence birazcık farklı oldu. Bakın bu şekilde içten dikme yapılınca birazcık daha bombeli oluyor. Böyle kabarık şiş oluyor. Diğer türlü birazcık daha basık bir yapıda oluyor. Tamamıyla size kalmış bir şey. Siz de deneyin. Eğer çevirmekte zorlanmıyorsanız iç kısmından dikerseniz daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da denemiş olduk iki türlü. Şimdi sıra geldi astara. Astardan başlangıçta birazcık bahsetmiştim. Direkt bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Birleştirme işlemini yaptığımız noktaya kadar bir ölçü alıyoruz. Kesiyoruz kumaşımızı iki parça halinde. Daha sonrasında yanlardan dikiş makinesine dikerek sabitleme yaptım. Ama şu üst kısımlarda birleştirme yapmadım bakın. Burada da daha sonra fermuar ağız kısmını geçirdim. Ama öncelikle bu şekilde açıktı. Fermuarı da aynı şekilde dıştan dikiyorum. Önde gözükecek olan kısmı burası. Bu şekilde astarımızı oluşturduktan sonra yerleştirerek dikme işlemi yapıyoruz. Şimdi bakın şu şekilde içerisine yerleştiriyorum.
Bu kısma kadar dikiş makinesinde yaptım. Eğer astarlama kısmı sizi çok zorluyorsa astarlama yapmayıp çıt çıt yöntemiyle de kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi burada en kenar kısmından dikerek sabitleyeceğim. Şu üstteki kol kısmına şöyle bir sabitleme yapıyoruz. Öncelikle bakın. Burada sabitledikten sonra devamında şöyle iç kısmına yerleştiriyorum ve devamında dikerek ilerliyoruz. Fermuarını sabitledikten sonra sıra geliyor askı kısımlarını birleştirmeye. Onun için de iğnemi ipimi aldım. Hemen uç kısımdan çıkartıyorum ipimi. Ve diğer askı kısmından geçiriyorum. Ve bu şekilde karşılıklı buraya dikerek sabitleyeceğim. İyice sabitleme ve dikme işlemini yaptıktan sonra ipimizi düğümleyerek kesiyoruz. Bu noktada sadece sabitlemeniz sağlam şekilde yapmanız gerekiyor. Kol kısmı olduğu için düğümledikten sonra ipimi iç kısmına çekiyorum. Ve şöyle bakın iç kısmına çektikten sonra keserek yok ediyoruz. Ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Gayet güzel oldu. Bence birebir aynısı oldu. Çok benziyor. Umarım beğenmişsiniz. Sadece astarlama kısmı birazcık zorluyor. Dilerseniz astarlama yapmayıp çıt çıtlama da kullanabilirsiniz. Bakın diğer türlü gayet güzel bir çanta oldu. Bir yumağım vardı. Bir yumağımdan hala elimde kaldı. Bir yumak almanız yeterli olacak. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.